Hayatımızın her anında, mutfaklarımızda baş köşede duran o tatlı, o sıcak, o mis kokulu baharatı bir düşünün. Evet, tarçından bahsediyorum. Kimimiz onu sabah içtiğimiz sütün içine serper, kimimiz elmalı turtanın üzerine ekler, kimimiz de kış aylarında sıcacık bir salebin vazgeçilmezi olarak görür. Tarçın sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda ruhumuza dokunan o eşsiz kokusuyla da bizleri büyüler. Sanki anne evinin sıcaklığını, çocukluğumuzun en güzel anılarını bize geri getirir. Bu yüzden tarçın, bir baharattan çok daha fazlasıdır. O bizim için bir anı, bir his, bir mutluluk kaynağıdır. Peki, bu kadar sevdiğimiz, hayatımızın içine işlemiş bu mucizevi baharatın sadece lezzetiyle mi sınırlı olduğunu düşünüyorsunuz? Elbette hayır. Tarçın, binlerce yıldır şifa kaynağı olarak da biliniyor. Eskiden kralların, kraliçelerin sofralarını süsleyen, hatta altından bile daha değerli görülen bu baharat, günümüzde bilim dünyasının da dikkatini çekiyor. Kan şekeri dengesi, genel sağlığımız için hayati bir öneme sahiptir. Gün içinde yaşadığımız ani açlık krizleri, tatlıya olan düşkünlüğümüz, yemeklerden sonra bastıran o yorgunluk ve uyku hali, işte bunların birçoğunun arkasında kan şekerimizdeki dalgalanmalar yatıyor. Düşünün ki kan şekeriniz bir hız treni gibi sürekli inip çıkıyor. İşte tam bu noktada doğanın bize sunduğu mucizevi bir yardımcı devreye giriyor. Tarçın. Tarçın, kan şekerini dengelemeye yardımcı olan doğal bir kahraman gibidir. Tarçın, içerdiği özel bileşenler sayesinde adeta hücrelerin bu kapılarını nazikçe çalar ve insülinin işini kolaylaştırır. Böylece kanımızda dolaşan fazla şeker hücrelerin içine girerek enerjiye dönüşür. Metabolizma, vücudumuzun enerjiyi nasıl kullandığını belirleyen o sihirli kelime. Kimimiz su içsem yarıyor derken, kimimiz ne yese de kilo almaz. Tarçın, vücudumuzun adeta sobasına atılan bir odun gibi metabolizma ateşini harlamaya yardımcı olur. Sabah kahvaltısında yediğiniz yulaf ezmesinin üzerine bir çay kaşığı tarçın serptiğinizi düşünün. Bu küçük ekleme sadece lezzeti artırmakla kalmaz, aynı zamanda güne metabolizmanızı hızlandırarak başlamanızı sağlar. Tarçının hikayesi aslında insanlık tarihi kadar eski ve büyüleyici. Antik Mısır'da tarçın sadece yemeklere lezzet katmak için değil, aynı zamanda mumyalama işlemlerinde ve kutsal törenlerde kullanılan değerli bir maddeydi. Tarih boyunca tarçının kaynağı tüccarlar tarafından büyük bir sır olarak saklandı. Arap tüccarlar bu değerli baharatın tekelini ellerinde tutmak için onunla ilgili fantastik hikayeler uydururlardı. Ortaçağ Avrupa'sında ise tarçın, zenginliğin ve statünün en önemli sembollerinden biriydi. Bir ziyafette masaya tarçınlı bir yemek koymak, ev sahibinin ne kadar varlıklı ve güçlü olduğunu göstermenin bir yoluydu. Günümüze geldiğimizde ise tarçın, artık herkesin ulaşabildiği, mutfaklarımızın demirbaşı haline gelmiş bir baharat. Ancak onun bu zengin ve macera dolu tarihini bilmek, elimizdeki o toz veya çubuk tarçına farklı bir gözle bakmamızı sağlıyor. Her bir tutam tarçında binlerce yıllık bir bilgelik ve şifa saklı olduğunu unutmayalım. Tarçını günlük beslenmenize eklemek sandığınızdan çok daha kolay ve keyifli aslında. En basit yöntemle başlayalım. Güne bir bardak tarçınlı su ile başlamak. Yulaf ezmesi, granola veya yoğurdunuzun üzerine bir çay kaşığı toz tarçın serpmek hem lezzetini zenginleştirir hem de sizi daha uzun süre tok tutar. Sadece tatlılar değil, tuzlu yemekler de tarçınla harika bir uyum yakalayabilir. Özellikle kırmızı et ve tavuk yemeklerinde, köftelerde veya bakliyat yemeklerinde tarçını deneyin. Peki ne kadar tarçın tüketmeliyiz? Genel olarak günde 1 ila 1,5 çay kaşığı, yani yaklaşık 2 ila 4 gram toz tarçının güvenli ve etkili olduğu kabul edilir. Bu miktarı gün içine yayarak tüketmek en iyisidir. Mesela sabah kahvenize yarım çay kaşığı, öğleden sonra içtiğiniz bitki çayına 1 çubuk tarçın ve akşam yemeğinizdeki bir yemeğe biraz ekleyerek bu miktara kolayca ulaşabilirsiniz. Modern bilim de bu kadim baharatın sırlarını çözmek için kolları sıvamış durumda. Son yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel araştırma, tarçının özellikle kan şekeri üzerindeki olumlu etkilerini doğrular nitelikte. Dünyanın önde gelen tıp dergilerinde yayınlanan çalışmalar, tarçının insülin duyarlılığını artırabildiğini ve kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabildiğini gösteriyor.
Bilim insanları, tarçının içindeki sinnamaldehit gibi aktif bileşenlerin vücudun şekeri kullanma mekanizmalarını taklit ederek bu etkiyi yarattığını düşünüyor. Tarçının sayısız faydasından bahsettik. Ancak her güzel şeyde olduğu gibi tarçın tüketiminde de dikkatli olmamız gereken bazı noktalar var. Özellikle piyasada bulunan iki ana tarçın türünü bilmek önemlidir. Seylan yani Ceylon tarçını ve Kasya yani Kasya tarçını. Kasya tarçını yüksek miktarda kumarin adı verilen bir madde içerir. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişilerin tarçın tüketiminde ekstra dikkatli olması gerekir. Eğer böyle bir ilaç kullanıyorsanız, tarçını diyetinize düzenli bir şekilde eklemeden önce mutlaka doktorunuza veya bir beslenme uzmanına danışmalısınız. Tarçın genel olarak güvenli bir baharat olsa da bazı özel durumlarda ve belirli gruplar için kullanımı konusunda daha temkinli olmak gerekir. Bu grupların başında hamileler ve emziren anneler gelir. Çocuklar için tarçın lezzetli ve sağlıklı bir seçenek olabilir. Ancak onların küçük bedenleri yetişkinlere göre daha hassastır. Bu nedenle çocukların diyetine tarçın eklerken miktarı çok düşük tutmak önemlidir. Yaşlı bireyler ve kronik hastalığı olanlar da tarçın tüketiminde özen göstermesi gereken bir diğer gruptur. Kronik bir hastalığı olan ve düzenli ilaç kullanan herkes, tarçını bir takviye olarak diyetine eklemeden önce mutlaka hekimine bilgi vermelidir. Bugün sizlerle birlikte mutfaklarımızın o mütevazı ama bir o kadar da güçlü baharatı tarçının dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktık. Gördük ki o mis kokulu kabukların ve tozun ardında binlerce yıllık bir tarih, bilimsel olarak kanıtlanmış faydalar ve sağlığımıza dokunan büyük bir potansiyel saklı. Tarçın, sadece tatlılarımıza lezzet katan bir aroma değil, aynı zamanda kan şekerimizi dengeleyen, metabolizmamızı canlandıran ve vücudumuzu zararlı etkenlere karşı koruyan doğal bir şifa kaynağıdır. Öyleyse, bugünden tezi yok, mutfağınızdaki o tarçın kavanozuna daha farklı bir gözle bakın. Sağlıklı bir yaşam için kendinize bir söz verin ve bu yolda tarçına da bir yer açın. Çünkü sağlıkla parlayan bir yaşam, en tatlı, en baharatlı ve en güzel hayattır. Hepinize sağlıklı, mutlu ve tarçın kokulu günler diliyorum. Sevgiyle kalın.